Biden'dan tweet geldi. Öyle mi Yunus? İşte Evet. Ben yanlış yere bakmıyorsun. Gözüme de güvenemiyorum. Ya bugün İşte son Evet, dakika. son dakika. Arkadaşlar dört gazeteciyi atlattı bir akademisyen. Yalnız akademisyenin gözlere de güvenmeyin. Hiç bir önemli dakika, doğru mu? Burak hocam, bunu şöyle yok. Yani bunu mail olarak bize kaçta attılar? 15.43'te, yani 17.20'de 39 dakika önce bir yazı atmışlardı Ha. bize e-postada. Onu tweet olarak atmışlar resmi hesaptan. Yani Yani yeni Biden'ın değil. haberi yoktur bunu. Yani normalde Biden'ın ismine de Biden'ın böyle bir açıklama yaptığından haberi yoktur şu an. Onu söyleyeyim ben. Tamam. Yani Ha, bir dakika değil. önce evet. Şimdi Ama ben Biden'ın hesabından atılan bir tweet vardı yani. Yalnız o bu değil. Ben de bir son dakika girdim bu vesileyle. Aynen öyle. Onu bunu Sen de bilmem. modaya uydun Burak Evet. hocam Ama- yani. ama- Demek burada- akademisyenler de yapabiliyor. Ama burada Kamala Harris'e çok güçlü bir destek var. Yani bu metinde çok güçlü bir destek var. Onu Yunus'tan rol çalmayayım. Şimdi ben şu bir videoyu izlettim. Kamala Harris'in videosunu izlettim ama daha önce Meral Akşener'in videosundaki yorumlarıyla bu arada Biden gün boyu tweet Meloni'ye atmış. yaptığı yorumlarla dikkat çeken bir ismi efendim ben ayağa almak istiyorum. Bu kısımda beraber olalım çünkü Tabii. en iyi sen değerlendirirsin. Saç renginden başlayarak ama Madonna saç rengi değil. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten çok şekersin çünkü bu Doğru. konulara acayip bir şeyin, yeteneğin var. Şöyle çok İçindeki dikkatli ben bir bir yeteneği şekilde izliyorum. keşfettim ve çıkardığımı düşünüyorum Abdülkadir Selvi. Öyle mi dersin? Aynen öyle. Biliyorsunuz ki Meral Akşener'e yapmış olduğu yorumlar çok dikkat çekmişti. Şimdi de Ne renkti o Fulya? Madonna sarısı. Madonna sarısı. Aynen öyle. Meral Hanım da ondan sonra Meloni'ye öğrenmiş dair de ne yaptığı olduğunu. zaten bir Meloni Ya, fanı, hastası tabii. Abdülkadir Selvi. Tabii. Şimdi Hastası mı? de öyle, ben öyle biliyorum. Ya şöyle Meloni yoksa Sen ben de neler geldim duyuyoruz dedim ya? ki, farklı bir kişilik. Biraz sonra daha konuşursa Fulya ben herhalde Ankara'ya eve eve alamayacağım. gidemeyeceğim. Bence de. beni eve almayacak. Hadi bir sesli dinleyelim. Kamala yorumunu ilk sizden almak istiyorum Sayın Selvi. Açalım sesi. Ama gülmek bir insana bu kadar mı yakışır? Allah'ım ya. Kamala. Çok güzel diyor. Ve öyle hakikaten. Gülmek bir insana bu kadar mı yakışmaz? Diyecek sandım. Bana muhalefet etme, çok yakışmış. Çok yakışmış. Ya ne desin ya? Çok yakışmış. Şöyle. Sen çok yakışmış deyince bakışlarını görmen lazımdı. Ya İsmail Tükel'in. bunlar kadın düşmanı. Bunlar kadın düşmanı. Şöyle, yarın Hürriyet Gazetesi'ndeki köşemin başlığı da Bayan Kahkaha, Bay Asık Surat mı? Bayan Kahkaha mı, Bay Asık Surat mı? İki de fotoğraf Sempatik mi kullandım. buldunuz Kamala'yı? Evet, bu gülen bir fotoğrafı. Diğer tarafta da Trump'ın o şeyde verdiği suratı asık bir fotoğrafı vardı ya, oydu. Ya şöyle, çok doğal. Çok enerjik, yani yapmacık bir şey yoktu. Bence de Yorumlara yakışmış. dikkat ama bak. Bence yakışmış. Doğal olmazsa Fulya sana sadece seven kalpler hassas olur diyorum. Abdülkadir abi de öyle. Bir şey söyleyeceğim. Abdülkadir abi sen konuştukça hepsi hayret için. ya bunlar öyle ya, kadın düşmanları. Düşmanı ya. Şahit. Bir şey de Böyle demedik. var ya. Senden onu bunları yakalamanız duymak şaşırtıyor lazım. beni. Öyle dikkatli film. Hayır, Bilmiyor ki. Kamala'yı tasvir ben de Kamala diyorum ya. Kamala'yı tasvir edişiyle ilgili bir sıkıntı yok. Bunu Abdülkadir Selvi'nin etmesinde bir Ama şaşkınlık Aynen yaratıyor. öyle Doğru ama olan yakışıyor. bu. Hayır Ama ya eve doğru adam olan için bu. ben onu düşünüyorum yani. Onun için Çıkardık ya. endişeliyim. Ama şöyle yakışıyor. Kamala için bir manşet atmak isteseniz ne atardınız? Bayan kahkaha. Evet. Ama klişe oluyor. Evet, o doğru. Evet. Yani gülmek sana yakışıyor derdi.
ve Işın Kılıç'ını burada bırakıyorum. Bu kadar Hayır, seni kadın düşmanın arasından yerime oturuyorum. Ay bir de kadın düşmanı olarak ilan edip oturuyor ya. Ay bir şey söyleyeceğim. Ben de böyle bir beni de Kamala'nın Yunus, şeyi kalkası. Yunus sardı bari ya. sen bana oradan destek at dostum. Yunus da gülüyor. Yunus nasıl sence Kamala'nın kahkahası? Kahkahasıyla tanı Yani Kamala'nın. şimdi şöyle iki yönünden bakmak istiyorum ben buna. Bir, acaba hani bir devlet kadını rolüne bürünmesi gerekeceği bu önümüzdeki dönemlerde negatif olarak görülür mü? Onu bekleyip görmek lazım. Şu an Cumhuriyetçi kanat yani Trumpçılar bununla dalga geçiyor. Ama bu halk arasında ne kadar ne tür bir tepki ile karşılaşacak Ama ondan emin Amerikalılar değilim. Ona sevmez mi bakmamız böyle lazım. bir figürü Yunus? Hani doğal bir kadın işte gülüyor rahat falan. Alıcı. Yani şimdi şöyle, yani tamam Amerikalılar gerçekten de çok eğlenceli, konuşkan insanlar. Mesela asansörde birini gör, sana hayat hikayesini anlatsın. Akşam ne yapacak, dün ne yaptı, çocuğu mu geliyor, kızı mı? Hani Burak hocam da teyit edecektir bunu. Ben Almanya'da da yaşadım bir süre. Mesela Almanya'da mümkün değil böyle bir muhabbet, sohbet etmen, kısa çitçat. Ama Amerikalılar öyle değildir. Amerikalılar çok gerçekten gülerler, Merkel'in bir konuşurlar, gün muhabbet güldüğünü ederler. görmedik Tabii ya. Böyledir. Ama şimdi yani bir devlet başkanı olacağı noktada sürekli böyle mesela diyelim ikili görüşmeler, liderler, Beyaz Saray önemli konularla ilgilenmesi gerekecek. Sürekli böyle kahkaha, kıkır kıkır gülme ne kadar Ha. olumlu tepki alır İş ondan emin ciddiye değilim. biniyor. Başkanlık falan. Ama Yunus şu olmamış mıydı? Şimdi Burak Hoca da o dönemde seçim kampanyasını izlemişti Amerika'da. Ben de hocayı izlemiştim. Estağfurullah. Hillary Clinton aday olduğunda Hillary çok plastik, yapmacık, samimi değil, suni diye eleştirilmişti. Yani buradaki onun gülmesi de antipatik çok doğal, bir kadın ama yani. samimi. Zafer Bulunamaz abi mı? yapsın. Sesi kısabilir miyiz ya? Bu kahkaha gerçekten çok rahatsız edici. Vay. Öyle mi? Rahatsız mı etti sizi? Hani bir iki kere güzeldi. Öyle mi? Siz de mi? Yok saatlerce devam edince Edince yani. yani İsmail Dükel siz de mi rahatsız oldunuz? ya rahatsız Yok ya olmadık kadın canım. kahkahasından niye rahatsız olayım? İsmail Dükel için para sesi, kadın sesi bir de su sesi. Paranın sesini sende duyuyorum Zafer. Bende o yok. Bir şey söyleyeceğim. Niye öyle bir şey söyledin? Durduk yerde. Hadi gelelim Kamal'a. Hadi Hayır, gelelim şimdi biz Allah Kamal'a. aşkına kadın kahkahası iyidir. Yani ne aklı? Ay bir şey söyleyeceğim. Kusura bakmayın ama siz kadınları susturamazsınız. Açın sesi arkadaşlar. Bir kez daha dinliyoruz. Ver kahkahayı. İsmail Dükel için değil. Son ses ver lütfen rica ediyorum son ses. Bu sana Videoyu gelsin. inletmek istiyorum. Sen varsın. Ya bunlar bu. Bunlar kadın düşmanları. And I think in New Hampshire, you're Yunus'un yüz ifadesi. Teşekkürler Yunus. Sen de yani. Yani Ay evet. ben Selvi'yle yalnız Evet kaldım yani, ya. evet yani. Amerika'da yaşa, dünyanın en çağdaş ülkesinde bu kadar kadın düşmanı ol. Yazıklar olsun. Yok kadın düşmanlığı değil. Şöyle yani Kamala'nın joining us now. bu tarzı bugün de mesela ortaya çıktı. Bilmiyorum o klip var mı arkadaşlarda? Var mı Fulya bugünkü klip? Ne o? Bugünkü konuşması ilk kez başkan adaylığını açıkladıktan sonra bugün ilk kez Beyaz Saray'da bir konuşma yaptı. Mesela daha 1. dakikasında yine bastı kahkahayı. İrem hazır Hazırladıysak mı o? belki Bak. verebilir arkadaşlar. Hadi getiriyorlar. Aa, çok Bravo İrem. Bir dakika geliyor. President Joe Biden wanted to be here today. He is feeling much better and recovering fast, and he looks forward to getting back on the road. And I wanted to say a few words about our president. Joe Biden's legacy of accomplishment over the past 3 years is unmatched in modern history. In one term, he has already, yes, you may clap. Our president. Ay ben çok sempatik. Şimdi dediğimi anladın mı? Çok yerinde Fulya? espri Evet, yaptı evet, ama. Şöyle yani şimdi Başkan Biden'ın hastalığından, iyileştiğinden bahsediyor. Dün yani hayatı
boyunca verdiği en önemli kararı vermiş. Modern tarihte onun başarılarının, onun kariyerinden bahsediyor, başarılarından bahsediyor. Sonra kahkahayı basıyor. Şimdi hani ileriki dönemde bu böyle ciddi konularda bu kahkahaları basmaya devam ederse nasıl karşılanacak görüp bakmak lazım. Ama şu an mesela konuştuğu şey aslında önemli, ciddi bir konudan bahsediyor. Tabii. İlk kez bir konuşuyor. Aha. Dünya, çünkü bütün kanallar canlı yayına geçti bu konuşmayı verirken. Evet. Bugün saat 11.30'daydı. Saat 4.30, 5 saat olmuş. Hani 5 saat önce yeni bir konuşma. İlk kez dünya karşısına geçiyor. Terledin mi? Birinci dakikada bastı yine kahkahayı. Yani Sıcak, bundan evet. emin Bir de değilim. bu kahkahayla- Halk nasıl karşılayacak bunu? Ya bak mesela Yani şimdi bizde sen diyorsun ki kısacası tamam gülmesi, kahkahası güzel. Amerikalılar da böyle neşeli insanları sever, rahat insanlardır falan ama şimdi ciddi meselelerde racona ters yani hani. Bu şöyle kadar böyle elbette ki bir gülmesi. ölçülü Bu arada klimayı açarsanız da seviniriz. bir ölçülü olması mutlaka beklenebilir bir başkan adayının ama şu var. Mesela bizde Tansu Çiller, Meral Akşener oldu değil mi? Onlar bir kadından ziyade yani çok güzel kadınlardı, eğitimli kadınlardı, akademik kariyerler vardı ama erkeklerden daha sert siyaset yaptılar. Mesela kadınlıklarının farkını hissettirselerdi daha kalıcı ve etkili olabilirlerdi. Mesela burada espri yaptığı noktaya baktım. Hiç böyle yapmacık değil. Çok doğal olarak bu espriyi yaptı. Yani doğal süreç içerisinde giderse ve bir Amerika'da kadın başkan adayı olarak o farkını ortaya koyabilirse sempatik gelebilir. Yarıştığı bir erkek Trump gibi çok sert hatta kaba bir erkek. Onun karşısında ondan daha sert, erkekten daha erkeksi bir role bürünürse o yapmacık olabilir. Sempatik olmayabilir. Kendi avantajını dezavantaja dönüştürebilir. Ama yerinde ve ölçülü bir şekilde kullanabilirse yani Amerikan halkı da artık Amerikan siyasetine bir kadın eli değsin diye düşünürse onu avantaja da çevirebilir. Bu arada Yalnız- izleyicilerimiz işkence gibi falan demiş Kamala'nın kahkahası. Bak işte demek ki bizim de haklı olduğumuz bir Trump'a taraf ince varmış. mesaj, son gülen iyi güler. Fulya, şimdi bak burada Kamala Bir dakika abi söyleyeceksin. Şunu okur musunuz? Şunu. Ama yüksek sesle okumanızı istiyorum. Bak şu. Lütfen. Fulya Hanım, İsmail Dükel Bey izleyicilerinin hatırına bir akşamda ayakta değerlendirme yapsa ne olacak? Geçen Bey. Artık milli bir Arkadaşım sorun. mı? Niye arkadaşım mı? Niye arkadaşım falan değil. Milli bir sorun haline Milli bir dönüştü. sorun haline geldi İsmail abi bu. Aynen öyle. Evet buyurun. Şimdi Kamala Harris'in konuşması evet hakikaten böyle kahkahayla karşılanacak bir konuşma. Diyor ki son 3 yıldaki Joe Biden'dan bahsediyor. Biden'ın son 3 yıldaki başarısı modern tarihte eşi benzeri olmayan bir başarı diyor. Pardon da neyi başarmış? Yani bunu söyleyen bir insana evet bence de kahkahayla gülmek lazım. Yani bunlar hakikaten kahkahayla gülünecek insanlar. Yani Biden'ın diyor son 3 yıldaki başarısının modern tarihte eşi benzeri yok. Son 3 yılda ne oldu? Ukrayna Savaşı'nı çıkardılar. Evet. Ukrayna Savaşı bütün bir dünya sistemini etkiledi. Milyonlarca insan ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Ya 1000 kilometrelik bir savaş hattında en iyimser tahminle 500 bin kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediliyor. Şimdi bunu bu kadar rahat söyleyen insanlar yani kahkahalarla bak devam ediyor. Evet alkışlayabilirsiniz. Bir daha dinleyelim mi İrem? Olur mu? Joe Biden wanted to be here today. He is feeling much better and recovering fast, and he looks forward to getting back on the road. And I wanted to say a few words about our president. Joe Biden's legacy of accomplishment over the past 3 years is unmatched in modern history. In one Eşi term, benzeri yok. he has already, yes, you may clap. Evet, bu çok sığ bir politikacı portresi bu. Eşi benzeri... Hiç buraya olmamış ya. Tabii canım. Hayır oradan ne söylediler onu bilmiyoruz ama. Yani Evet alkışlayabilirsin söylendi. diyor. Evet, Muhtemelen alkışlayabilirsin çocuğun bir diyor. Oradan tanesi ne- alkışlayacaktı yani biri. Böyle alkışlayabilirsin. Şimdi Musk ne diyor? Amerika çöküyor diyor. Çöküyor diyor. Amerika bitiyor diyor. Bu birçok böyle yorumlar var. Yani Biden döneminde Amerika'nın gerilediğine dair birçok yorum var.
Ama işte ben bütün bu süreçten anladığım şey şu, çıkardığım sonuç şu. Aslında başkanın kim olduğunun da bir önemi yok sanki Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ya da artık bu dönemde böyle. Çünkü belli figürleri oraya aday olarak koyuyorlar, seçtiriyorlar. Perde arkasında yöneten güç başka. Bu düzenin dışına çıkan, Trump'a anlam atfetmek için söylemiyorum. Sanki tek figür Trump'tı. Onu da pandemiyle beraber alaşağı ettiler. Eğer pandemi diye bir şey olmasaydı Trump'ın ikinci dönemi kesindi. Bu arada Biden'ın öldüğü iddiaları ciddi konuşuluyor. Şimdi şu kahkahadan meseleyi şu Biden'a bir çekelim, bir getirelim. Çünkü sadece Yunus da söyledi, sadece Amerika'da değil Türkiye'de de bizim sosyal medyada da çok konuşulmuş, bu iddia ortaya atılmış. Niye şu an durduk yerde bu iddia ortaya atıldı? Çünkü şimdi izleyicilerimizin de, konuyu takip edenlerin de yaptığı yorum şu: evet, bu adam bir mektup yazdı, attı ve gitti, yani sosyal medyada paylaştı. Sonra hiç daha yüzünü gören yok, sesini duyan yok, günlerdir ortada yok. Bu hafta içi herhangi bir programı yok. Bu adam gerçekten öldü mü? Öldü mü, öldürüldü mü hatta yani. Şimdi bu iddia epey böyle konuşuluyor yani sosyal medyada. Epey yazılıp çiziliyor. Bilmiyorum, siz de görüyorsunuzdur şimdi. Ölmüş olabilir mi bu arada yani? Belki de gerçekten öldü Ben şunu veya söyleyeyim öldürüldü. Fulya, Bilmiyorum. sana. Yunus? Onu hatırlatayım. Biraz önce, hatta ne kadar önce olduğunu da söyleyeceğim ben sana. O doktordan gelen açıklama. 2 saat önce. 2 saat önce başkanın doktoru günlük bilgilendirmesini yaptı. Kevin O'Connor. Diyor ki Başkan Biden bu sabah 10. Paxlovid dozunu tamamladı. Semptomları neredeyse tamamen düzeldi. Nabzı, kan basıncı, solunum hızı ve vücut ısısı tamamen normal. Oksijen satürasyonu mükemmel. Akciğerleri temiz. Başkan tüm başkanlık görevlerini yerine getirmeye devam ediyor. Durumunda veya tedavi planında herhangi bir değişiklik olduğunda başkanlık ofisini güncellemeye devam edeceğim diyor. Ama soru burada şu. Şimdi başkan tüm başkanlık görevlerini yerine getirmeye devam ediyorsa, meşru olan soru şu, benim insanları anladığım. Çünkü ben de aynı soruları soruyorum dünden bu yana. 51 yıllık siyasi hayatının en önemli açıklamasını, dünya gündemini dünden bu yana meşgul eden açıklamasını, başkanlığın gidişatını değiştiren açıklamasını, yani onlarca milyon dolar, medya, dünya ilişkileri, devlet başkanları o açıklamayı bekliyordu. O açıklama neden bir tane tweetle yapıldı? Bu çok tuhaf. Neden 5 gündür, ki bugün de bir programı yok, yarına kadar en az 6 gün. En az 6 gün hiç görünmüyor. Tamam, Covid tedavisi görüyor da sonuçta evinde görüyor. Bir hastaneye falan da kaldırılmadı. Doktoru da semptomları neredeyse zaten düzgün diyor. O zaman niye bu açıklama bir tane tweet suretiyle yapıldı? Neden hiç göremiyoruz başkanı? Bir fotoğraf aracılığıyla, bir video aracılığıyla. Evet. İnsanlar da doğal olarak Amerika'da diyor ki yani Biden'a imzalattılar mı? Yoksa mesela şu da var Fulya. Trump yapsa bunu, Trump'ı biliyoruz. Elinde telefon, sürekli tweet. Elinde tweet, işte 1000 tane tweet atıyordu günde. Trump'ın öyle olduğunu biliyoruz. Biden hiç kendi tweet atan da biri değil. Yani Biden'ın haberi var mıydı mesela? Biden'ın haberi var mıydı o tweet atıldığında? İşte imzası onun muydu? O mu yolladı? Böyle bir sürü tonla iddia dolaşıyor. Ama bu iddiaların dolaşmasının sebebi bu işin doğru düzgün yapılmamış olması. Ayarlayacaklardı düzgün. Başkanlık mührünü koyacaklardı önüne. Diyecekti ki ben işte böyle bir karar verdim. Ülkem, devletim, ulusum için ve geri çekilmeye karar verdim. Demediler, bir tane tweet attılar. Yani o da soru işaretlerine sebep oluyor şimdi insanların kafasında. Yani 20 saniyelik bir olabilir mi? video, şöyle 20 saniyelik bir video yayınlasalardı, yani o kararını açıklasaydı, Covid ona bir engel değil, yayınlayabilirdi. Yayınlasaydı bu sorular sorulmazdı. Başkan ortaya çıkana kadar da bu sorular sorulur, sorulmaya da devam eder. Bu adama darbe yapıldı. Farkındayız değil mi? Adamı
Amerikan tarihinde ilk defa kazanmış olduğu, garantilemiş olduğu bir seçimden resmen basın, dostları, arkadaşları, bütün Demokrat Parti ile devam edebilir miydi? Edebilirdi ama adam resmen yani yeter artık dedirtti. Biden'ın açıklama Kazanmış yaptığı olduğu seçim derken adaylığı kazanmış. tabii ondan bahsediyorum. Kazanmamış. Yani Demokrat Parti adaylığını. Adaylığını. Şimdi Abdülkadir abi sana bir şey soracağım. Twitter eski adıyla. Yeni adı ne? X. X. Kimin? Elon Musk, Elon Musk kimin adamı? Trump'ın. Trump'ın. Şimdi Yunus Paksoy'a soruyorum. Bana 3 tane demokratlara yakın gazete söyleyebilir misiniz? Biri New York Times diyelim. New York Times, Wall Street Journal. Ondan sonra bir de en çok bu haberleri geçen hani gazete değiller ama Politico çok yakın onlar. Evet. Şimdi İlla bu gazete istiyorsak Washington Post. bunlar Biden'ı hep desteklemiş gazeteler veya işte Tamamen. siteler değil mi? Bunlar yaklaşık son 2-3 haftadır hatta bir aydır o Amerika Birleşik Devletleri'nin demokrat başkanına nasıl yükleniyorlar? Çekil. Burak hocam şunu tekrarlayayım. New York Times siyasi darbenin genel merkezi haline gelmiş. Editörler kuruluyla demeç yayınladı adamlar. Çekil çağrısı yaptılar işte. Şimdi bütün bunların cevaplarını aldıktan sonra kendinizi Biden yerine koyun. Hiçbir Demokrat Parti unsurunu kullanmadan eğer adam yani öldü onları ben bilmem. Ya da kahrından öldü. Yok hiç sanmıyorum. Adam gayet postasını koymuş. Ne yapıyorsanız yapın deyip bir de açıklamayı Cumhuriyetçilerin elinde duran, onlara yakın olan Twitter'dan yapıyor. Bence bu tam anlamıyla bir böyle gönül koymalı bir siyasi reaksiyon. Zaten diyor ya sitem ben ederek- devam etmek istiyorum. Yani tamamen ne yaparsanız yapın Kerhen, dedi. bir şey. kerhen. Trip atıyor yani. Kerhen. En güzel tabir o trip atıyor. Trip atıyor. Trip atıyor. Yani bence o. Çok net söylerim ben. Durum o. Ya da şu an hani derler ya ölü taklidi yapmak. Ölü taklidi yapıyor Biden. Çünkü bak Obama'dan başkanı, arkadaşı bir derler ya böyle soğuk omuz yedi. Nancy Pelosi çıktı neler dedi. Tamam bayılmıyorlardı birbirlerine ama partideki senatörler her gün çıktı. Fox yani Amerikan Fox biliyorsunuz Cumhuriyetçilere yakındır. Fox her gün sayı veriyor. 20 oldu, 21 oldu, 23 oldu, 25. milletvekili, 26 falan. Yani şimdi bu aslında kötü bir bitiriş. Tabii. Ve bu Cumhuriyetçiler tarafından değil. Biden'ı demokratlar bayağı böyle salam gibi doğradılar. Hocam yani. Ecevit'in de şeyinde DSP'yi boşaltmadılar mı? Oturuyorduk bir günde 20-25 milletvekili aynı anda istifa ediyordu. Unutulmaz bir Kurtlar Vadisi repliği vardır. Kurutlukta düşeni yemek kuraldır diye. Bu biraz öyle oldu. Yani siyasette de bu böyle. Yani Biden'ın bir şekilde oyunun dışına atılması gerekiyordu. Onu yaptılar. Peki tamam da bir de şöyle bir şey var. Yani Biden bu oyunu bu haliyle oynayamayacağını hiç mi görmedi? Ya işte burada figürler önemli Yani değil. Bak hepsini dövelim de yani şöyle- tamam herkes suçlu da Biden'ın hiçbir suçu yok. ya çok enteresan. Desteklediler Mesela- ama. Yani insan aynı. Biden'a böyle hissettirmeselerdi o zaman. Ya tamam da Yunus 2 videosunu izlese şurada yani kim desteklese desteklesin ondan sonra. Ya arkadaşlar benim gördüğümü görmüyorsunuz. Ya ben ona katılıyorum zaten. Siz söylersiniz. Ona Ya, katılıyorum sen da. söylersin bunu. Yani medya, para ve siyaset arkasında durdu bu adamın. Yani o zaman insanları niye kandırdılar? 14 milyon kişi niye gidip Demokrat Parti ön seçimlerinde sadece Biden'a oy verebildi? Hiç rakip de çıkmasına izin vermediler. Yani niye o zaman kandırdılar bu halkı? Ama zamana kadar? Trump'la belki Trump'la düello olmamış. Fikirleri değişti. Rakip çıksa daha Vardı. önceden planlanan Kamala Harris olayı gerçekleşmeyecek demek ki. Rakip vardı zaten. Biri 3 oy aldı, biri 4 oy aldı. Ayrıca var mı? Yunus Rakipleri. şöyle bir şey olabilir mi? Yani Yani var da yok. Trump'ın bütün o zorlu etapları geçerek yeniden Biden'ın karşısına aday olarak çıkacağını tahmin mi etmiyorlardı acaba? Yani bir şekilde yargı yoluyla engelleneceğini mi düşünüyorlardı? İş ciddiye binince mi acaba Biden'ı oyunun dışına itmek için daha bir harekete geçtiler? Benim okumam şu, gördüğüm şu. Bence demokratlar kotarır herhalde diye düşündüler. Evet. Yani bu kadar bu mental gerilemesi, akıl sağlığı, fiziksel herhalde bu kadar kötüleşmesi, hani bu kadar bariz insanların gözü önünde bulunmaz diye düşündüler herhalde. Ama anketler tersini söyledi. Bir de 27 Haziran'da tüm dünyaya rezil oldu. Dediler ki bir dakika artık hani el frenini hani böyle acil durumda camı kırınız oluyor ya. Camı kırmayı bırakın yani hani füze attılar cama.
Yani kırıp bastılar o acil düğmesine. Bunu göndermemiz lazım acil diye. Yani bir medya kuruluşlarının CNN, MSNBC, New York Times, Wall Street bunların operasyon aleti haline dönüşmesi gerçekten benim hayatım boyunca unutmayacağım bir tecrübe oldu Washington'da gördüğüm. Yani müthiş bir şekilde kullandılar. Organize şekilde medyayı kullandılar.